TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor öğretim üyesi Necla Yüce Haspolat. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Gerçekten daha önceki programımızdaki anlattıklarımızın böyle tadı damağımızda kaldı Evet. diyelim. Hakikaten inanılmaz güzeldi. Ben de zevk aldım. Aynı şekilde. Bugün de o programın devamı gibi düşünelim diyorum. Hocam yeni doğan sarılı. Çünkü yeni doğdu bebek hakikaten o önündeki 2 haftalık süreç içerisinde çocukta çok ciddi anlamda bir sarılık olabiliyor. Ya da fizyolojik sarılık dediğimiz bir sarılık tablosu oluyor. Bunun ayrımını nasıl yapıyoruz? Ne yapmak gerekiyor? Biraz bilgi verir misiniz bu konuda? Aslında çok güzel dediniz hocam. Fizyolojik sarılık dediniz. Demek ki yeni doğan sarılığı bir hastalık değil. Doğal bir süreç. Biz ne zaman bunun patolojik, ne zaman fizyolojik olduğuna tamamen takip eden çocuk hekimleriyle birlikte karar vereceğiz. Yeni doğan sarılığının sebebi ne? Neden bütün çocuklar sararmak zorunda? Çünkü bizler doğduğumuzda kanımızdaki kırmızı hücreler hematokriti oluşturur. Ve bebekler hematokrit değeri normal bir insanın 2 katı, 3 katı yükseklikte doğabilirler. Yani hematokrit değeri 50'nin üstünde, 60'ın üstünde doğabiliyor. İşte bu kırmızı hücrelerin haftalar içinde yavaş yavaş yıkılarak normal düzeye inmesi lazım. Kırmızı hücreler yıkılırken içinden bilirubin dediğimiz bir madde çıkıyor. İşte çocuklarda sarılığı yapan madde bu. Olması gereken bir şey. Ama bunun bir de atılım sistemi var. Yani bu bilirubin dediğimiz madde vücutta oluşur bebeklerde, bu kaka ile atılır. Bu demek oluyor ki güzel beslenen, sık sık kaka yapan bebekler bilirubini çok kolay atacaklar. Ama beslenmesinde bir sıkıntı olan, çok güzel kaka yapamayan, anne sütü alamayan bebeklerde atılım azaldığı için vücutta birikim artacaktır. Ve şunu biliyoruz ki karaciğer bu bilirubini parçalamakla yükümlüdür. Ancak bebeklerimizin karaciğeri henüz tam aktifleşmiyor. Enzimlerin devreye girmesi zaman alıyor. İşte bu nedenle bilirubinin yıkılması azalırken vücutta birikimi de artınca bebeklerimiz sararıyor. Bilirubin kanda dolaşıyor ve gidip cilte çıkıyor. Cilte çıkınca da sapsarı bebekler oluyor. Bebekler yüzünden sararmaya başlar ayak uçlarına doğru. Düzelirken de ayak uçlarından yüzüne doğru sarılığı atacaktır. Yani bu demek oluyor ki en son gözlerinden sarılık geçecek. İlk gözlerde başlayacak, en son gözlerde bitecek. Ben geleneklerine çok değer veren bir insanım. Bizim geleneklerimizde sararan bebeklerin üzerine sarı örtü örterler. İşte sorunların üstünü örtünce sanki sorun ortadan kaybolmuş gibi. Evet, bir de ışığı derler hocam. Sarı, Aynen. Sarı ışık. Aslında sarı ışık değil ama ışığın faydası var. Biraz sonra değineceğim. O sarı örtüyü örterler, bebeğin sarılığı böylece geçecek. Bebeğin sarılığı zaten günler içinde geçecek. O örtü örtülmese de geçecek. Çünkü bebeklerin %90'ı sarılığı kendi vücut mekanizmalarıyla atıyorlar. %10 bebekte sıkıntı. Hangi bebeklerde sıkıntı olacak? Biz biliyoruz ki anne kan grubu 0 ya da negatif olan bebeklerin kan grubu AB ya da pozitif olduğunda AB uygunsuzluğu veya RH uygunsuzluğu diye bir problem olabiliyor. Bu antijen antikor meselesi. Böyle bebeklerin sararmasını bekliyoruz. Bunların çoğu da yine kendiliğinden atabilir. Çok azının yardıma ihtiyacı olacak. Az beslenen bebekler, tiroidinde problem olan bebekler, kan şekeri hızlı düşen bebekler, çok iri doğan bebekler, bazen çok küçük tartıyla doğan bebekler daha fazla sararabilir. Biz nomogram dediğimiz bir tabloyla bakıyoruz. Yani 12 sarılıkla gelen bir bebeğin sarılığına normal diyebiliriz. Başka bir bebek 12 sarılıkla gelir, hayır bu patolojik diyebiliriz. Neye bakıyoruz? Annenin gebelikte geçirdiği hastalıklar, annede diyabet var mı? Anne gebeliğinde herhangi bir ilaç kullanmak zorunda kaldı mı? Obez bir anne mi? Veya bebekle ilgili bebeğin tartısı, doğum haftası. Doğum haftası da çok önemli. Prematüre bebekler, erken doğan bebeklerin daha çok sarardığını biliyoruz. Peki sarılığı böyle tarifledik, patolojik ve fizyolojik diye. Ve doktorlarımız normograma bakarak
Bu çocuğun sarılığında tedaviye ihtiyaç var dedi. Aslında tedavinin büyük bölümü çocuğun düzgün beslenmesiyle kurtarılabilir. Anne sütüyle. Tabii ki. Anne sütüyle güzel beslenirse, kakasını güzel yaparsa bu bebekler gün ve gün kanlarındaki bilirubin seviyesi ölçülerek tedaviye bile ihtiyaç duymadan sarılığı atabilirler. Çok az bir kısmında bizim mavi ışık tedavisi dediğimiz fototerapi ile ciltte bilirubini parçalayarak idrarla atılmasını kolaylaştırdığımız yöntem var. O yönteme başvuruyoruz. Burada en önemli nokta bilirubin dediğimiz madde beyine toksiktir. Eğer bilirubin beyine geçerse kernikterus dediğimiz, hiç görmek istemediğimiz sinir sistemi hastalığına neden olabiliyor. Biz bebekleri ondan korumaya çalışıyoruz. O yüzden sarılıklara itinayla bakıyoruz. Ben ve meslektaşlarım, çocuk hekimlerinin hepsinin kırmızı çizgisidir. Hiperbilirubinemi, sarılık. O yüzden hepimizin de dikkat ettiğinden eminim. Peki hocam, her sarılığı gördüğümüz yeni doğanı hemen bir hastane kuruluşuna götürmemiz ya da bir hekime götürmemiz şart mı? Yoksa sizin de biraz önce dediğiniz gibi beklemek mi mantıklı? Şöyle, eğer bebek uyuklamaya başladıysa, beslenmeyi kestiyse, idrar ve gayta çıkışında problem varsa, ağlaması değiştiyse, tiz sesli ağlama dediğimiz bir durum vardır. Kedi miyavlaması gibi. Zaten bebeğin aktivitesi düştüğü anda o sarılıktan etkileniyor demektir. O zaman mutlaka doktora başvurmak lazım. Ama bebek hafif sarardı, aktivitesi çok iyi, çok güzel besleniyor, güzel kilo alıyor. O zaman zaten bebeklere 3, 7, 14 ve 28. günlerde mutlaka poliklinik kontrolü öneriyoruz. Evet. O kontrollerde hekimlerinin yönlendirmesiyle yine Zaten sarılık çıkacaktır. takip edilir. Anne sütünün bu kadar güzel olduğunu altına basa basa söylüyorsunuz anne sütünde. Peki anne sütünün önemi ve bebek için faydaları nelerdir? Ya bir de hocam, anne sütünün içiyorlar, şimdi bende de bebeğim var. Anne de süt olmadığı zamanlarda ya da ilk doğduğunda da olmayabiliyor. Kaç cc bir doyumda doyuyor bebekler, yeni doğanlar? Anne sütü dediysek biraz duracağız orada. lütfen. Anne sütü benim inancımda, benim tabirimle kutsal besin. Bütün dinlerde, Kesinlikle. bütün kültürlerde, tarih boyunca her zaman övülmüş bir besindir. Neden öyle? Çünkü hayvanlar alemine baktığımızda her türün sütü kendine has. İnsan sütü, insan bebeği için. İnek sütü, inek bebeği için. Koyun sütü, koyun bebeği. Zebra sütü, zebra bebeği. Eşek sütü, eşek bebeği. İçerikleri o kadar farklı ki. İnsan sütüne geldiğimiz zaman da her annenin sütü kendi bebeğine has. Mesela örneğin bebek erken doğdu. Prematüre bebeğin annesinin sütü normal zamanda doğan bebeğin annesinin sütünden çok farklı. Resmen o bebeği iyileştirmek için içeriği değişmiş olarak geliyor. O kadar güzel bir besin. Anne sütü vazgeçilmezimiz. İlk 6 ay en büyük hazinemiz. Anne sütüyle siz bebeğe ne veriyorsunuz? Anne sütüyle bebeğe vitaminleri veriyorsunuz. Bağışıklık sistemine, hücreleri veriyorsunuz. Biz önceden anne sütünün tamamen steril olduğuna inanıyorduk. Ama son araştırmalar gösterdi ki biz anne sütünden bebeğe flora da geçiriyoruz. Anne sütünün içinde bağırsak gelişimini artıracak bakteriler var. Canlı bakterileri geçiriyoruz. Anne sütüyle bebeğe sağlık aşılıyorsunuz. Yani ilk 6 ayda aşılamaları başlıyoruz ama o aşılar etkilerini göstermiyor. Anneden geçen sağlık bebeği diğer hastalıklara karşı koyacak. Yapılan araştırmalar gösterdi. Anne sütü ileride çıkabilecek hastalıklara engel, astıma engel, obeziteye engel, kalp hastalıklarına engel. Bu kadar mükemmel bir besin, ücretsiz, hazır, Evet, orası da doğru. sıcak, herhangi bir zahmete tutmaya ya da falan hizmete gerek yok. gerek yok. Yani anne kalkacak, direkt verecek. Ne kadar mükemmel Kesinlikle. ve konforlu. Evet. Anne sütüyle beslenirken neye dikkat edeceğiz bebeğimiz? Bebek her istediğinde emzirilsin isterim. Çünkü anne sütünün devamı bebekle annenin temasıyla alakalı. Oksitosin ve prolaktin diye 2 tane hormonumuz var. İkisi de hipofizden salgılanıyor. Aslında her şey burada. Beyinden yönetiliyor. Anne ile bebeğin teması arttıkça süt artıyor. Üretim artıyor. Bebek hastalandığında anneye öyle bir sinyal veriyor ki bebeği iyileştirecek şekilde bir süt üretimine geçiyor anne.
bu kadar mükemmel. Evet. Böyle olunca biz nasıl vazgeçebiliriz anne Kesinlikle. sütünden? İlk 6 ay sadece anne sütü, suya bile ihtiyacı yok. Peki çocukların. az anne sütü olursa nelerle beslenmeli anneler? Evet, az Tahin anne- helvası, bulgur pilavı. Hep öyle derler ya halk arasında. Ben birazcık İbn Sinacıyım bu konuda. İbn Sina'nın bize ta 10. yüzyıldan ilettikleri var. Anne sütünü artırmak için çok şekerli gıdalara ihtiyacımız yok. Bu doğru bilinen bir yanlış. Şerbetler. Çünkü şekerli gıdalar annenin idrar çıkışını artıracaktır. Su miktarını azaltacaktır. Bunun aksine daha kaliteli protein, daha kaliteli karbonhidratla beslenmesini istiyoruz. Yani örneğin kırmızı et, keçi ve koyun eti önerilir. Siyah çekirdekli üzüm, havuç, özellikle fesleğen, semizotu, yeşil yapraklı yiyecekler. Anne sütünü çok artırır. Günlük en az 2,5-3 litre su tüketimini isteriz annenin. Ve annenin sağlıklı uyuması. Annede stres varsa maalesef oksitosin ve prolaktin stresten en çok etkilenen hormon. Önce annenin stresini azaltacağız. Hele ilk bebekse annenin emzirme pozisyonunu bilip bilmediğine bakacağız. Bazen öyle annelerimiz geliyor ki gerçekten bebeği yanlış oturtuyor memesine. İşte bu oturma pozisyonlarını düzelttiğimiz zaman aslında sütün ne kadar güzel geldiğini görüyoruz. Gece ve gündüz süt üretimi farklı mı? Tabii ki farklı. Gece süt üretimi daha fazladır aslında. O yüzden bebekler ilk aylarda gece daha sık uyanıp emmek isterler. İşte annenin uyku düzenini bebeğe uydurduğumuz zaman süt üretim ritmini de aynı tutmuş oluruz. Gerçekten de anne dinlendiğinde o 2 saatlik ya da 1 saatlik uykudan sonraki işte memede oluşan süt gerçekten çok daha fazla oluyordu. Çok teşekkürler hocam. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki Teşekkür ederim. programı doyamıyoruz biz. Fatih hocamla baka kaldık çocuklu aileler olarak biz de. Ne güzel. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler Çok teşekkür hocam. ederim ben de. Bugün bizlerle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Necla Yüce Haspolat beraberdi ve bizlere yeni doğanla ilgili sarılıkları nasıl önlenir, nasıl karşılamamız gerektiğini, yeni doğanları nasıl misafir edeceğimizi ve bizlerle olacağını çok detaylı ve ayrıntılı şekilde anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.